Ben size gol sözü vermiyorum. Ama ertesi gün bir beyaz gibi yaşamak isteyen siyah kadar koşacağım sahada. Afrika'dan Roger Milla ve Didier Drogba başta olmak üzere çok büyük golcüler çıktı. Ama Samuel Eto'o bir başka. Onun kazanmak için yapamayacağı şey yok. Efsane golcünün hikayesi Kamerun'un Douala şehrinde onlar 1981'de başladı. Küçük Samuel'in topu ilk kez gördüğü andan itibaren tek bir hayali vardı: futbolcu olmak. 11 yaşında şehrin spor organizasyonlarından Kadji Spor Akademisi'nde futbol oynamaya başladı. Akademide geçirdiği 4 yılın ardından 1996 yılında profesyonel bir takıma transfer olma umuduyla Fransa'ya taşınma kararı aldı. Bir Fransız kulübüyle denemelere giren 15 yaşındaki Samuel Eto'o reddedildi. Hayaline ve kendisine, ülkesinden ve kıtasından ayrılacak kadar inanmış olan Eto'o için geri dönmek seçenek değildi. Kalıp mücadele edecekti. Kimliği ve gerekli belgeleri olmayan bir mülteci olarak gezdiği Le Havre şehrinin sokaklarında onu bekleyen bir fırsat vardı. Real Madrid 1997 yılında genç Samuel'i Fransa'dan İspanya'ya getirdi ve Real Madrid B eflatun beyazlı formayı terletmesini sağladı. Samuel Eto'nun Real Madrid B'de geçirdiği ilk sezonda takım 3. lige düşünce kulüp genç kadroyla alakalı kararlar aldı. Bu kararlar sonucunda Eto'o önce Leganes'e sonra da Espanyol'a kiralandı. Son olarak Mallorca takımına gönderildi. Kiralık olarak forma giydiği ilk sezonda 6 gol atan Eto'o Mallorca yönetiminin dikkatini çekmeyi başardı. 2001 yılının başında Mallorca yönetimi genç golcünün takımda kalması için kulüp transfer rekorunu kırarak 4.4 milyon karşılığında Eto'nun bonservisini Real Madrid'den aldı. Eto'o artık Mallorca'nın futbolcusuydu. Yeni teknik patronu Luis Aragones'in takımında önemli yer edinen Eto'o, takımının ligi 3. sırada bitirmesine attığı 11 golle büyük katkı sağladı. İlerleyen sezonlarda gelişimini sürdüren Eto'o, adım adım ligin en tehlikeli forvetlerinden birine dönüşüyordu. Her sezon gol sayılarının artışının yanı sıra 2002-2003 sezonunda kazanılan Kral Kupası şampiyonluğunda önemli paya sahip olan Eto'o, Barcelona'nın radarına girmeyi başardı. Tarihler 26 Ağustos 2004'ü gösterdiğinde Barcelona Samuel Eto'yu 27 milyon euro bedelle transfer ettiğini duyurdu. 18 yaşında bir çocuk olarak geldiği Mallorca'dan attığı 54 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olarak ayrılan Eto'o artık zirvedeydi. Ronaldinho, Deco, Larsson ve 23 yaşındaki Samuel Eto'o Barcelona'ya 6 sezon sonra La Liga şampiyonluğu getirecek kadronun hücum hattı bu isimlerden oluşuyordu. Takıma yeni katılmasına rağmen formayı hemen kapan Eto'o o sezon attığı 25 golle takımın en golcü oyuncusu oldu. Eto'o artık bir çaylak hücum oyuncusu değildi. O artık elit santraforlardan biriydi. 2005-2006 sezonunda Barcelona ile beraber Eto'nun da yükselişi sürdü. O sezon mücadele ettiği 4 organizasyondan 3'ünü müzesine götüren Barcelona'nın yine en golcü oyuncusu 26 golle Samuel Eto'ydu. Kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıktığı maçta da Arsenal ağlarını sarsmayı başaran Kamerunlu golcü 24 yaşında adeta altın çağını yaşıyordu. 2006-2007 sezonunda Barcelona düşüşe geçmeye başladı. Şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Katalanlar sezonu kupasız kapattı. Eto'nun da istatistiklerinde gözle görülür bir düşüş yaşandı. 2 sezondur 25'ten fazla gol katkısı yapan Kamerunlu 9 numara o sezon sadece 11 gol atabilmişti. Sonraki sezon işler kötü gitmeye devam etti. Kupasız biten 2 sezonun sonunda Barcelona yönetimi de değişim için tuşa bastı. Teknik adam Frank Rijkaard yerine Pep Guardiola takımın başına getirildi. Yeni teknik adamın gelişiyle Ronaldinho ve Deco gibi büyük isimlerin takımdan ayrılması bir oldu. Takımdan yollanması gündemde olan isimlerden biri de Samuel Eto'ydu. Guardiola Kamerunluyu takımda istemiyordu. Xavi'nin
Pep'i ikna etmesi sonucunda Eto'o bir sezon daha Barcelona forması giydi. Guardiola ile geçirdiği tek sezonda kariyer rekorunu kıran Eto'o sezonu 30 gol 4 asistlik verimle tamamladı. Tarihi Kral Kupası, La Liga ve Şampiyonlar Ligi üçlemesinde en önemli paylardan biri hiç şüphesiz en skorer oyuncu Samuel Eto'ya aitti. Rekorlarla geçen 2008-2009 sezonunun yazında Eto'yu bekleyen bir ayrılık vardı. Guardiola, Inter'in yıldız forveti Zlatan İbrahimovic'i kadrosunda görmek istiyordu. Mourinho ise Zlatan'a karşılık Eto'yu istedi. Görüşmelerin sonunda Zlatan Barcelona'ya, Eto'o da Milano'ya taşındı. Çoğu otoriteye göre transferden karlı çıkan taraf Eto'o ve 50 milyon euro vermiş olmasına rağmen Barcelona'ydı. Gerçekte kimin karlı çıktığını zaman gösterecekti. Yıllarca Barcelona'da 4-3-3'ün santraforu olarak forma giyen Eto'yu İtalya'da yeni bir diziliş ve yeni bir rol bekliyordu. Kamerunlu Inter'de 4-2-1-3 dizilişinin sağ kanadında forma giymeye başladı ve birkaç istisna dışında sezonun sonuna kadar kanatta görev aldı. Bu durum her ne kadar Eto'o gibi yılda 25-30 gol atan bir forvetin istatistiklerini olumsuz etkileyecek olsa da takımın ahengi ve uyumu için kritik bir hamle oldu. Samuel Eto'lu Inter 2009-2010 sezonunu Serie A, Coppa Italia ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak bitirdi. Tıpkı bir sene önce Eto'lu Barcelona'nın yaptığı gibi mücadele ettikleri bütün kupaları kazanmayı başardılar. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde de Zlatan'lı Barcelona'yı elemeleri de transferden hangi tarafın karlı çıktığına dair görüşlerin değişmesine neden oldu. Sezonu kazanabileceği bütün kupaları kazanarak tamamlayan Jose Mourinho, misyonunu tamamladığını düşünerek Inter'den ayrıldı. Samuel Eto'o da Mourinho'nun ayrılışının ardından İtalya'yı terk eden Interliler arasındaydı. Eto'o Rusya Ligi ekiplerinden Angie'ye transfer oldu. Angers sezonu 5. sırada bitirdi. Samuel Eto'o ise 22 maçta 13 gol 6 asistlik performans sergiledi. Ertesi sezon teknik patronluğa Hiddink getirildi. Angers Ligi 3. sırada bitirirken Eto'o toplamda 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Real Madrid macerasını sonlandırıp Chelsea'nin başına geçen Portekizli çalıştırıcı eski oyuncusu Eto'yu istiyordu. Eto'o da Rusya'nın soğuğundan bıkmış olacak ki transfer sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. 9 gol ve 5 asistlik performansıyla Eden Hazard'dan sonra Mavililer adına en çok skor katkısı yapan oyuncu da kendisindeydi. Bu performansına rağmen sezon sonu takımdan ayrıldı. Bu ayrılığın temelinde Mourinho ile girdiği baston polemiği vardı. Portekizli teknik adam Real Madrid macerasında yeni bir özellik edinmişti. Jose Mourinho artık oyuncularını medya önünde eleştiriyor ve bu gerginlikten oluşan enerjiyle takımı ateşliyordu. Bu metodu Chelsea'de Eto'o üzerinde deneyen Jose Mourinho, Eto'o için bence 32 değil 35 yaşında olabilir dedi. Bu sözler üzerine Eto'o önce Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray maçının toplantısına 15 dakika geç gelerek, sonra da Premier Lig'de 4-0 kazanılan maçın ardından attığı golden sonra korner bayrağını baston olarak kullanıp yaşlı taklidi yaparak tepki gösterdi. Bu yaşananların ardından Eto'o takımdan ayrıldı. Deneyimli golcü önce Everton'da ardından da Sampdoria'da başarısız ve problemli 2 sezon geçirdi. Bu iki takımda toplamda çıktığı 32 maçta sadece 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Premier Lig ve Serie A'da geçen 2 kötü sezonun ardından Eto'o Süper Lig'e transfer oldu. Önce Antalyaspor, sonra da Konyaspor formasını terleten Kamerunlu yıldız 89 maçta attığı 50 gol ve yaptığı 15 asistle Süper Lig kariyerine adına yakışır bir imza bıraktı. Üç büyüklerde hiç forma giymediği için yabancı Süper Lig efsaneleri denildiğinde belki akla gelen isimler arasında yer alamıyor ama gösterdiği performansla ligin efsanelerinden biri olarak anılmayı bir hayli hak ediyor. Efsane forvet Türkiye macerasını 2018 yazında sonlandırıp rotasını Katar'a çevirdi ve Katar'da geçirdiği yarım sezonun ardından 6 Eylül 2019'da
futbola veda etti. Afrika'dan çok büyük golcüler çıktı ama Samuel Eto'o da bir başka. Real Madrid onun yüzünden tırnaklarını çok yemiştir. Gülüşüyle, tavrıyla ve muhteşem golleriyle Eto'o hiçbir zaman bitmemiş.